Gitmeden şurada bir müzik çalalım dedik. Aa bak şurada gözüküyor. Şunlara bakar mısınız ya? Nereden geldik? Şuralarda bir yerden geldik. Biz Aa bayağı bak 3 şurada da kilometre. bu da var. Otostop serüvenimiz bitti. Abi sağ olsun bize durdu. An itibariyle. Hello. Hi. Actually, one of them has come Köpek var. Bak bak Ali Ali. Ne oldu? Köpüş mü bakıyor? Yukarı bak. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bu bölümde sizlerle birlikte Tayvan'ın eşsiz yerlerini gezmeye devam ediyoruz ve bugünkü noktamızda Güneş Aygöl oldu. Burası Yuchi kasabasında. Şu anda da biz o kasabaya yakın bir yerlerdeyiz. O kasaba bölgesindeyiz daha doğrusu. Ano, hava buz gibi hala aşkım. Biz buraya Alişan Parkı'ndan geldik. Tek arabayla geldik. Nasıl geldiğimizi size ufaktan anlatayım. Otostop çektik. Çektiğimiz otostopla sağ olsunlar abiler bizi buraya kadar getirdiler. Ekstradan 2 saat yol yaptılar bizim için. Bizi bırakıp geri döndüler yolu. Böyle de harika insanlarla karşılaştık. Şurada bekleme alanı falan var. Oy, liman çok güzelmiş ha. Şimdi bir aşağı ineriz zaten. Ortada adacık var. Şu şekilde tekne turları falan yapabiliyorsunuz. Bayağı güzel bir atmosferi var. Şimdi ne yapacağız? Bir çadırı toplayacağız. Çadırı topladıktan sonra etrafı keşfedeceğiz. Biraz önce görevliler geldi. Biz tam kalkıyorduk zaten. Rabia'ya bay bay diyelim. Görevliler şey yaptı. Have a good day. Görevliler dedi ki burada çadır Çok kurmak tatlıydı. yasak dedi. Toplayın dedi. Hemen topladık. Abim de burada zaten etrafı süpürüyor. Tapınak alanı olduğu için muhtemelen biraz daha sıkıntı yaptılar. Aşağıdaki abi keşiş gibi geldi bana. Evet. Saçları Birazdan tapınağa kopuşken. falan da gideriz. Aa, gemi yanaştı ha direkt. Gölden etrafı Gemi de gösteriyor değil. musun? Gemi de değil, minik bir şey. Tamam olsun. Aşkım ya. Buraya da hoş geldin için oturmuş herhalde keşiş. Olabilir. Ana, gölün rengi çok güzel kız. Bu bulunduğumuz nokta da çok turistik bir nokta. Tayvan'ın en ziyaret edilebilir, en çok turistin geldiği noktalardan birisi. Bunun en büyük sebebi Taipei'ye yakın olup böyle turlarla gelebilme imkanınızın olması. Anam. Göl çok güzel ama suyun üstü bak hep şey olmuş, gemilerden dolayı böyle mazot kalıntıları oluşmuş. Biraz önce çalışan görevli geldi, yukarıda bizi kaldıran hazırım. abi. Dedi ki tur yapmak ister misiniz dedi. Biz de olur neden olmasın dedik. Nasıl bir tur dedik. 3 tane nokta gösterdi. Birinci nokta burası. Buradan alıp ileride bir teleferik var. Teleferiğe götürüyorlarmış. Teleferikten sonra da şu karşıya götürüyorlarmış. Kişi başı 300 Tayvan doları dedi. Abi teşekkür ederiz dedik. Biz devam ettik. Ama buraya gelirseniz de bu şekilde tur yapabiliyorsunuz. Bir de şey muhabbeti. Buradan alıyorlar en sonunda buraya bırakıyorlar sizi. O yönden güzel bir tur yapılabilir. Şimdi burayı gördük. Bir de tapınağa doğru çıkalım. Bizi tapınakta neler bekliyor onu görelim. Gitmeden şurada bir müzik çalalım dedik. Belki rızık çıkar. Biraz ortam hareketli. Şurada da zaten müzik için alan oluşturuyorlar. Böyle onlar başlamadan biz ufaktan bir çalalım dedik. Vesile onu çalarken ben bir çantayı tamamen hazırlayayım. Ondan sonra gideceğiz. Zamanlamamız mükemmel. Ablalar şimdi müziğe başladı. Tapınağımızın ismi Zhanguang Temple diye geçiyor. Yaklaşık buradan 170 metre yukarıda. Bayağı uzun bir yolumuz var. Sabah geldiğimizde her yer kapalıydı. Şimdi şurada bir yumurtacı açmışlar. Buranın bu, çaylı yumurta satıyorlar burada. Çayın içinde buluyorlar. Biz bunları hiç sevmedik. Ama millet böyle paket paket alıyor. Bir tane alırsan 15 Tayvan doları, 10 tane alırsan 150 Tayvan doları. Ben buna hala alışamadım. Çok garip geliyor. Ben soya sosuna falan bandırıyorlar diye düşünüyordum. Aa bak şurada gözüküyor. Şunlara bakar mısınız ya? Çok garip ya. Başka yiyecek bir şey de yok. Sadece içecek koymuşlar ekstradan bir de. Sağ salim tapınağımıza geldik. Şurada biraz önce oturduk. Müzik falan yaptık. Müzik yaptık dedim hani aşağıda müzik yapmıştık ya. Orada müzik yaparken ablalar bizi görmüş. Burada oturuyorlar dediler tekrar müzik yapar mısınız falan dediler. Biz de olur tabii neden olmasın dedik. Müzik yaptık. Bize yemekler verdiler. Elma, guava. Ondan sonra birkaç şey daha verdiler şöyle.
çöpü kaldı. Video çekmeyi unuttuk ya. Bayağı sağ olsunlar, çok güzel yardımcı oldular bize. Bizim normalde kahvaltılığımız yoktu. Burada market falan da olmayınca alamamıştık. Bu şekilde kahvaltıyı da hallettik. Zhuanggung Tapınağı'na geldik. Tapınağın içi gayet mütevazi. Ekstrem bir durum yok tapınağın içinde. Şöyle sessizce göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir ibadet alanımız var. Bağış yapmak isteyen bağışını yapıyor, ibadetini yapmak isteyen ibadetini yapıyor ve bitiyor. Bu tapınağın en büyük olayı manzarası. Tapınaktan ziyade buraya gelen insanlar manzara için geliyor. Şöyle harika bir manzarası var tapınağın. Benim için de olay manzara açıkçası. Tapınağın zaten dış görünüş falan da gayet mütevazi. Şimdi ileride bir pagodamız var. Oraya gideceğiz. Oraya gitmek için de otostop çekmemiz gerekiyor. Şuradan yola ineceğiz. Yolda otostop çekeceğiz. İnşallah hızlıca gideriz. Bir de burada ağaçlara şey yapmışlar. Şöyle çiçek. İsimlerini unuttum. Vesile'ye sorarız. Çiçekleri bu şekilde bağlıyorlar iplerle, kökleriyle. Bu çiçekler ağacın gövdesine bağlanıp sonrasında çiçek açıyor. Böyle harika bir görüntü elde ediyoruz. Şu şekilde şu gördüğünüz mor çiçekler aynı mantıkla ağaca yapılmış durumda. Bu çiçekler neydi? Ne çiçeğiydi bunlar? Orkide. Bunlar kökleri ağaca bağlanıyor da mı bunlar filizleniyor? Normalde aslında orkidelerin o zaten o saksının içindeki de ağaç kabuğu. Normal bir toprak değil. Yani asıl olması gereken yerinde de diyebiliriz bunları. Vesile'den de bilgi aldığımıza göre şimdi otostopla pagodaya gideceğiz. Evet, arabamız durdu, abiler yere bakıyor. Okay, we are coming. Vesileciğim durdu. Kay bakalım. O çantayı ben alayım aşkım, sen kameralar al. Ver bana onları. Yani Geldik bu bize arada. Bakıyor, evet. Yo, çıkış. Aa, yukarıya kadar götürüyorlar abiler bizi, sağ olsunlar. Bay bay. Gel bakalım. Haydi şimdi pagodaya doğru çıkıyoruz. Bence Evet. çok rahat geldik. Yani 3-4 arabaya göre çok iyi otostop Ben çektik şimdi yine. takayım onları. Sen bunları tut Tamam. bakalım. Şu an yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın şurada şey var zaten. Şu an biz buradayız. Yukarıda pagoda burada. Çok güzel bir manzaramız olacak inşallah. Oy aşkım. Bu merdivenler 700 metreymiş. Ne? 700 metre yukarıya çıkacağız şimdi. Şaka mı ya? Yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanıyor. May I ask something? It's open the pagoda. Can we go upstairs? Yes. Yeah. Okay, thank you. Yes. Üst katlara çıkış varmış. 7 katlı falan bir yer sanırım. Huu! Biraz yolumuz uzun ama. Evet, son 100 metremiz kaldı. Pagodaya gelmek üzereyiz inşallah. Şurayı dönünce sanki görecekmişiz gibi hissediyorum. Gözlüklü. Nur Dağı'na çıkar gibi. Ay Nur Dağı daha zor. Solda gözlüklü karıcığım. Bunun tepesine çıkacağız bir de, o da basamak. Hepsi basamak. Nur Dağı 900 küsür basamaklıydı sanki ya. Burası aslında bir yine Budistlerin ibadethanesi. Sabah 9'da başlayıp gece 4.30'a kadar devam ediyormuş. Akşam 4.30'a kadar. Buradan girip ziyaret edebiliyormuşsunuz. Şuraya çantalarımızı çıkaralım. Rahat rahat gidelim. Çantalar bizi harap etti ya. Her yanım terler içinde kaldı ya. Burayı çıkacağız şimdi sizlerle. Tam şey gibi ama ya, şöyle döndürünce. Oo. Kafanız dönmesin sizin de, fazla da döndürmeyeyim. Tut bakayım balım. Tutar mısın? Hadi çıkalım. Şuradan bir ufak manzarayı görelim. Yukarıya çıktıkça manzara daha da güzelleşecek inşallah. Biz nereden geldik? Bak. Bizim geldiğimiz yer gözüküyor mu? Şurada arkada bir yerlerden geldik. Dağın o şeyinden. Ajur. Hayır. Nereden geldik? Gözükmüyor. Şuralarda bir yerden geldik. Biz Aa bayağı bak 3 şurada da kilometre Buda falan. var. Biz oradan geldik. Aynen ha. Şu O Buda'nın adadan olduğu yerden hatırladım. geldik. Evet. Şurada drone'da da görmüştük zaten adacığı. Şurada da gölün ortasında böyle bir yapı koymuşlar. Orada da bir şeyler var. Aa bak, teleferik gözüküyor buradan aşko. Şurada da bir nokta. Evet. Göl tekne turu yaptığında tekne seni oraya götürüyor, o 300 Tayvan dolarlık tekne. Oradan da 1.8 kilometrelik bir teleferik hattı varmış. Dağın zirvesine çıkarıp manzara gösteriyormuş. Vurdurayım mı bir? Aşkım çamlı düşse var ya, onu çok ağır he. Aa. Çok iyiymiş. Ben hiç tahmin etmiyordum buradan böyle bir frekans yayılacağını. Korkutuyor ama he.
Acıtıyor elini hızlı vurunca. O bir düşse var ya hoşaf eder ha. Harbi hoşaf eder. Duruyor. Elim acıdı vurdum ben bayağı kalın. Çok kalın. Yağmur geliyor gibi geldi aşko. Evet tekrardan otostopa başladık ve hedefimiz Taichung. 90 kilometrelik bir yolumuz var. Bakalım duracaklar mı? Evet yarım saatlik otostopun sonunda araca bindik ve Şuili kasabasına geldik. Burada ilk defa kahvaltı yapacağız sonunda. Adam akıllı bir şekilde. Şöyle bir içecek aldık. Sağlıklı Ondan sonra onigirilerimiz. onigirilerimiz var. Bu tavuklu, bu ton balıklı. Toplamda 170 Tayvan doları ödedik şu masaya. Bayağı doyurucu ve Önce lezzetli hangisi? oluyor. Fark etmez hepsini de denedik zaten daha önce. Bunlar çok lezzetli değil. Ben elimle Ton balığı yiyeceğim. ve şeyli, soğanlı. Ama pilavı milavı çok lezzetli olduğu için her türlü açlıkta gidiyor. Doyurucu da Ve lezzetli de. sağlıklı gerçekten. Sağlıklı pardon evet. en Saçma önemlisi sapan bu. yağlar şeyler yok. Pilav yani. Saat 3 oldu ve bizim adam akıllı yediğimiz ilk yemek. Tapınakta verdiler de doyurucu değildi onlar. Atıştırmalık gibiydi. Bunun tadı hoşuma gitti bu tura. İlk yediğimde garip bulmuştum soğanlı olduğu için ama şu an çok güzel geliyor. Durum bu şekilde. Şimdi bir saatlik daha yolumuz var. Yemeğimizi bitirelim sonra yola çıkacağız inşallah. Otostop serüvenimiz bitti. Abi sağ olsun bize durdu. Normal dedik işte buradan gidemezsiniz falan dedi. Biz de dedik ki biz otostop çekiyoruz dedik. Ha tamam o zaman dedi. Durun dedi. Arabamı alabilirim. Ben de Taichung'a gidiyorum dedi. Hemen tekerini söktü. Arabayı ayarlıyor bize ve Taichung otostop bulduk. Şimdi Taichung'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. An itibariyle hello. Ay. Taichung'a geldik ve gördüğünüz gibi hoş karşılandık. Buraya gelene kadar şaka bir yana çok badireler atlattık. Bilmiyorum burada otobüs şoförlerinde bir sıkıntı var. Şöyle oldu. Bizi alan abi sağ olsun havalimanına kadar bıraktı. Havalimanında indik biz. Ben orada duşmuş aldım biraz. Kendime geldim. Vesileciğim almadı. O sırada biz Couchsurfing'den istek yollamıştık insanlara. Sağ olsun Kabul birisi etti. kabul Yazık etti. Ali soğuk duşuyla kaldı. Aynen o da iyi geldi neyse. Bunu geçtim abi bizi kabul edince dedik hadi tamam gidelim. Oradan çıktık otobüse bineceğiz. Otobüse binerken ben otobüsçüyle kavga ettim. Niye kavga ettim? Hayır şöyle Kavga oldu. ettim dediğim evet. Önce ben binecektim. Otobüs şoförü dedi ki no no dedi. Arkadan bindi Ali. Neyse herhangi bir ses çıkarmadı adam. Ben de bindim. Hani demek ki sıkıntı yok diye ben de bindim. Sonra adam bir anda Tam "Aa!" diye O bağırmaya. sırada şu oldu. Benim çantamın şurasını açmıştım fermuarını. Çantanın çantama içindeki alıp şakır şakır kart döküldü almak için. aşağıya. Oradaki eşyalar yere döküldü. Adam mal mal bağırmaya başladı önden. Ondan sonra biz ne olduğunu anlayana kadar zaten bir yandan da eşyaları toplamaya çalışıyoruz. Vesile diyor ki adam herhalde inmemizi istiyor diyor. Ben dedim tamam dedim eşyaları alalım ineceğiz dedim. Ama adam hala bağırmaya Aynen, devam ediyor. bağırıyor abi. En son sinir oldum ben bağırdım bekle diye. Ondan sonra baktım hala anlamıyor bir de İngilizce bağırdım bekle diye. Sonra adam hala bağırmaya devam etti. Neyse oraya atlattık. Oradan havalimanından buraya otobüste birinci otobüse bindik. Şu an ikinci otobüsü bekliyorduk biraz önce. Başka bir yerdeymiş otobüs oraya gidiyoruz yürüyerek. Önümüze 10 bir dakikalık tane yolumuz var. otobüs yanaştı. Biz otobüsü çözmeye çalışırken bir tane otobüs yanaştı. Engelli bir tane de arkadaş vardı. Yürüme engelli. Arabası var. Neyse otobüsçü yanaştı. Engelli rampasını çıkardı. Araç Yetişmedi. binemiyor. Kaldırımla yolun orasında kaldı. Çok mesafe vardı. Çocuğun arabasını sokma imkanı yok. Ondan sonra ortada bir şey yok. Bu başka bir şoför bu arada Aynen. dediğimiz ikinci başka bir şoför. Şoför çocuğa bağırdı. Niye bağırdığını anlamadık biz. Mal mal bakarken ondan sonra adam neyse otobüsüne bindi tekrar. Engelli rampasını falan kapattı. Otobüsü düzgünce Ama yanaştırdı. bir hışımla sinirle kapattı. Yani bağırması hoş değildi engelli bir Aynen. bireye. Artı çocuğun bir suçu yok yani. Adam nasıl binecek? Suç senin düzgün yanaşsaydın. Orada da böyle saçma salak bir durum yaşadık. Abi şok olduk ya. Ve işin ilahi adalet kısmı adam ileriye gitti, geri yanaştı. Tekrar indi, bir baktı direkt var yine rampa açılıyor. Sonra bindi biraz daha düzeltti. En son üçüncüde düzgün yaptı. Orada böyle Vesile'nin Bu arada içinin başkaları şeyi da eridi, bu yağları durumu eridi. fark etti ve onlara video çekiyordu. Gördün mü Böyle, sen? yok dikkat etmedim ben ona. Ben adama kilitlendim, sinir oldum ya. Evet. Yani
Şu an şehre gelir gelmez direkt böyle otobüs şoförleriyle sorun yaşamamız garip bir Yani durum. aynı durum da abi sen de olabilirdin ya. Geri zekalı. Böyle de bir macera yaşadık gelir gelmez. Etrafı göstereyim size. Bulunduğumuz bölge bayağı canlı gözüküyor. Etraf Her- güzel biraz- ama bayağı. Efendim? Etraf güzel bayağı. Evet, Burası genç, neymiş? çok genç kesim var. Ben bu kadar genç görmeyi beklemiyordum. Evet, an itibariyle evimize ulaştık sanırsam. Şimdi Chenyu aşağıya geliyormuş. Burada da lobide bekleyebilirsiniz dedi. Lobi dediği de muhtemelen şurası. Evimizi göstereyim ben size kaldığımız yeri. Şöyle bir binada kalacağız inşallah. 3 gece burada ücretsiz bir şekilde Chenyu'nun misafiri olacağız. Ha geldi. Hello. Hello, how are you? Tired. How was last 3 days? You said I work like 13 hours every day. Yes. It's a bit hard. Because there's what? Yeah. Okay, okay. There was a competition for rope rescue team. This was like volunteer things. I'm the photographer actually. Those rescue team are actually it's an international competition. So actually one of them is come from Turkey. My association is one of the sponsor for one of the team. I was taking photos for them. So that's why that I'm so exhausted today. Oh, by the way, that this key card will be yours for this couple of days. It is for elevator, the lobby, and also for my door. Ah, okay. Yeah. Thank you so much. Köpek var. Allah'ım. Merhabalar. Henry. Kapıyı kapat karıcığım. Sorry. We also have dogs in Turkey. Ev çok really? güzel. Yeah, Wow. evi mükemmel abi. Ne kadar güzel üst Yeah. katı. So What was the dog name? his name is Hanji. Hanji. It means sweet potato in Taiwanese. Aa, Yeah. tatlı patates demek mi? demekmiş. Also, he lose his hearing already. Actually, he's 12, almost 13 years old. Oo, 3 yaşındaymış. Maşallah. But he's still so cute. Yeah, he is. Ya şaka mı? Ya, Duaların çok kabul oldu ya. sevindim. Gel bana bir. Ev gerçekten çok güzel. Bakın We üst like your katına. flat. It's very cool. Yeah, Wow. it is. This kind of structure is now kind of illegal, so not going. Illegal. Why? Because it fit the old law, but not for the new law because we got a lot of earthquakes. So this kind of hollow area actually create a weak point for the structures. Biraz önce Chenyu'nun dediği olayı bir de ben anlatayım. Bilmiyorsanız söyleyeyim, sürekli deprem oluyor. Çünkü deprem bölgesi. O yüzden de zaten binaları yaparken falan kolonlarını falan çelik kolonlardan yapıyorlar. Bayağı dikkat ediyorlar buna. Dikkat etmezlerse deprem anında direkt hoşaf oluyor binalar çünkü. Biz hatta normalde Hualei diye bir şehir var. Bu Güneş Ay Gölü'nün oradan oraya giden bir yol vardı. Oradan otostopla devam etmek istiyorduk ama ne oldu? Mesela deprem yüzünden o yol da kapanmış. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Burada bazen tayfundan, bazen depremden yollar çöküyor ya da bozuluyor. O yüzden yolları kapatabiliyorlar. Şimdilik durum bu şekilde. Ev çok tatlı. Size de göstereyim ufaktan. Göstermek istediğim sadece bir şey var. Etraf Hoşuma zaten gidiyor. çok derli toplu. Çok derli toplu derken. Dalga mı Derli toplu dedim yani böyle şey, hoş, güzel. geçti? Dağınık ama rahatsız da etmiyor biliyor Evet. musun? Şurada kahvelerimiz falan var. Bak Ali Ali. Ne oldu? Ay, Köpüş mü güzel. bakıyor? Merhabalar. Yukarı bak. Şurada şöyle bir şey var. Şapşık ya. Burada da çöpleri ayrıştırma olayı devam ediyor. Ekstradan bu evde şöyle bir detay var. Organik çöpleri ne yapıyorsunuz dedi. Şöyle buraya atıyoruz dedi. Burada öğüterekten kurutuyoruz. Sonra toprakta kullanıyoruz falan dedi. Böyle bir sistem kurmuşlar. Çamaşır falan var. O diğer çöpleri de plastik, metal falan diye burada ayırıyoruz dedi. Şu anda da 12. kattayız. Evin de manzarası bu şekilde bayağı güzel. Aşırı efsane bir atmosfer var. Mutfağı falan da kullanabilirsiniz aynı şekilde dedi. Her şey çok güzel şu anda yani. Durum bu şekilde. Şimdilik kapatıyoruz. Gelecek bölümde Görüşürüz.